Herkese merhaba. Bugün çok pratik ama çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Ön hazırlığı 15 dakikanızı bile almayacak. Pişirmesi biraz uzun sürüyor ama söylediğim gibi çok pratik bir yemek. Dilerseniz içeriğini farklı sebzelerle zenginleştirebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz de daha az malzemeyle de yapabilirsiniz. İçeriği tamamen evinizde ne varsa ona göre şekillendirebilirsiniz yani arkadaşlar. Fırında tavuk etli sebzeli yemek yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok pratik ama çok lezzetli. Ben tarifte tavuk göğsü kullandım. Gördüğünüz gibi ince ince küçük küçük doğruyorum. Ayrıntılarıyla da size gösteriyorum nasıl doğradığımı. Küçük küçük doğrarsanız eğer arkadaşlar pişirmeniz daha kolay olacak. Ben bu tarifimde tavuk göğsünü direkt almadım. Bütün bir tavuk aldım ve ondan göğüslerini ayırdıktan sonra bu şekilde doğramaya başladım. Dilerseniz siz marketten ya da kasaptan nereden alıyorsanız direkt tavuk göğsünü alabilirsiniz. Öyle de satılıyor zaten. Minik minik doğradıktan sonra pişireceğim tepsinin içerisine aldım. Sebzeleri gösterdim. Ne kadar ne kullanacağımı görüyorsunuz. Küçük küçük olduğu için ben domateslerimi biraz fazla kullandım. Siz daha az kullanabilirsiniz. Önce patatesleri doğramaya başladım. Az önce tavuğu nasıl doğradıysam bütün sebzeleri de yine aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Yemeklik olacak şekilde. Küçük doğramamın sebebi arkadaşlar daha çabuk pişirmek için. Bu şekilde daha hızlı pişecektir. Zamanınızı da almayacaktır. Gördüğünüz gibi patatesleri de minik minik doğruyorum. Bazı videoların altlarına yorumlar geliyor. Her şeyi bu kadar ayrıntılı göstermek zorunda mısın? Yok şöyle yapılır mı? Yok böyle yapılır mı? Arkadaşlar ben hiç bilmeyen insanlar için de gösteriyorum. Hepimiz yemek yaptığımız ilk zamanları hatırlayalım. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Acaba burada ne yaptı? Nasıl yapıyor? Ne kadar altı yanıyor vesaire diye çok soru kalıyor aklımızda. Kimsenin aklında, hiç bilmeyen insanların aklında bir soru işareti bile kalmasın diye bu kadar ayrıntılı gösteriyorum. Burada ben sıkılırım diyenler ben de aynı şekilde uzun videolarda sardırarak izliyorum. Siz de yine sardırarak izleyebilirsiniz. Bu şekilde de sıkılmadan videonun sonuna hemen hızlıca gelebilirsiniz. Şimdi de soğanımı doğradım yine yemeklik olacak şekilde. Soğanlar da küçük olduğu için 2 adet kullandım. Siz büyükse 1 adet kullanırsınız. Tavuklu, sebzeli, nefis bir yemek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben tavuğu almaya çıktığımda evde sebze olduğunu düşünüyordum. Patlıcan olduğunu düşünüyordum daha doğrusu ama son 1 adet kalmış. Bu yüzden az kullandım. Sizde varsa daha fazla kullanabilirsiniz. Patlıcanın kabuğunu alacalı olacak şekilde soyduktan sonra minik minik olacak şekilde doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce şeritler haline getirdim. Daha sonra da doğramaya başlıyorum. İçerisine dilerseniz kabak koyabilirsiniz. Farklı sebzeler koyabilirsiniz. Ben söylediğim gibi evde ne varsa onlardan kullandım. İlk etapta yemeği yaparken görüyorsunuz çok fazla bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Sadece sebzeleri yıkadık ve doğradık. Aynı şekilde tavuğu da doğradım. Yaz sebzeleriyle yapılabilecek en kolay tariflerden bir tanesi bence. Dilerseniz içerisine et de koyabilirsiniz. Kıymayla da yapabilirsiniz bu yemeği. İstediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Patlıcanları da doğradıktan sonra tepsiye koydum ve artık yeşil biberleri doğramaya geldi sıra. Onları da güzelce yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Gördüğünüz gibi önce şeritler haline getirdim ve ince ince doğrayacağım. Bu sırada annem tahtaya sarımsakları koydu. Yemekte bol bol sarımsak kullandık. Siz isterseniz az koyabilirsiniz. Ama görüyorsunuz çok fazlasıyla koyduk. Onları da yine ince ince doğrayacağım. Ve tepsinin içerisine ekleyeceğim bütün malzemeleri. Bu arada ben malzemeleri doğrarken fırınımı da 225 dereceye açtım ve ısınmaya devam ediyor. Çabucak pişmesi için yemeğin önceden ısınmış olması da güzel oluyor arkadaşlar. Son olarak da domateslere geldi sıra. Onları da güzelce yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Domatesi aşırı küçültmenize gerek yok. Pişince zaten eriyecek. O yüzden aşırı küçültmedim. Gördüğünüz gibi biraz büyük büyük de doğradım hatta. Bu tarifte dilerseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi evde yoktu, ben kullanmadım. Bu tarz yemeklerde her zaman söylüyorum, içeriğini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz sebzeleri ekleyip istemediklerinizi çıkarabilirsiniz. Yemek yapmak tamamen kişisel zevklere hitap eden bir şey. Bütün sebzeleri doğradıktan sonra aslında işlemin bitmiş sayılıyor arkadaşlar. Sadece içerisine biraz salça ve baharatlar ekleyeceğiz. Bu kadar. Sarımsakları da doğradıktan sonra işlemlerim bitiyor. Salçalı suyunu hazırlayacağım. Ben hem domates hem de biber salçası kullandım. Dilerseniz siz sadece bir tanesini de kullanabilirsiniz. Bence ikisi de ayrı ayrı lezzet veriyor. Varsa evinizde ikisini birden de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası, dolu dolu 1 tatlı kaşığı da domates salçası koydum.
Üzerine ben zeytinyağı ilave ettim ama siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Pul biber, tuz, karabiber ekledim. Dilerseniz kimyon vesaire farklı baharatlar da koyabilirsiniz. Normal ısıda suyumu da ekledikten sonra salçamı eritene kadar karıştırıyorum. Çok erimesi de sorun değil arkadaşlar. Elimizle zaten birazcık ovacağımız için orada eritiriz. Çok az bir kısmı kaldı, görüyorsunuz. Şimdi güzelce elimle karıştırmaya başladım. İsterseniz kaşıkla karıştırabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Fazla bastırmıyorum. Hafifçe bütün lezzetler birbirine geçene kadar elimle güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün tepsiye gelecek şekilde ince bir tabaka halinde yayıyorum. Suyu az derseniz siz biraz daha su ekleyebilirsiniz. Biraz pişirdikten sonra suyuna bakıp tekrar su ilavesi yapabilirsiniz. Su miktarı tamamen size kalmış. Yani yemeği nasıl sevdiğinize bağlı arkadaşlar. Yemeğin üzerine yağlı bir kağıtla kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim. Daha önceden ıslattım. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt ıslak. Yaklaşık yarım saat bu şekilde piştikten sonra yemeğin üzerine açıyorum gördüğünüz gibi. Nefis şekilde pişti. Su oranı biraz az ama dediğim gibi siz burada sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Üzerine biraz daha lezzet katması için tereyağı ilave ediyorum. Her tarafına koymak zorunda değilsiniz. Zaten yemeği karıştırarak alacağımız için her tarafına o lezzet geçecek. Tereyağı da güzelce eridi. Su kalmadı, görüyorsunuz. Siz isterseniz fazla sulu da yapabilirsiniz. Yemek nefis görünüyor arkadaşlar. Tadı da bir o kadar güzel. Ani misafiriniz geldiğinde de şipşak yapabileceğiniz bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar YouTube farklı bir sistem getirdi. Hype puanı diye. Onu da vermeyi unutmazsanız telefondan izleyenler için çok mutlu olurum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler.